Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Bu cümle, sosyal medyada başkalarının ilişkilerini bir dedektif gibi incelediğimiz, kendi hayatlarımızın karmaşasını anlamlandırmaya çalıştığımız bugünün ruhunu 150 yıl öncesinden yakalıyor. Biz Anna Karenina'yı genellikle tek bir şeyle hatırlarız, yasak bir aşkın ve onun trajik sonuçlarının hikayesi. Ama bu, devasa bir dağın sadece görünen zirvesi. Tolstoy'un romanı aslında bir kadının yıkımından çok daha fazlası. Bu kitap, 19. yüzyıl Rusyası'nın ortasında kurulmuş dev bir laboratuvar. Ve bu laboratuvarda Tolstoy iki temel hayat projesini, iki farklı mutluluk arayışını karşı karşıya getiriyor. Bir yanda, toplumun kurallarını, ahlak yasalarını ve beklentilerini dinamitleyip, kendi tutkusunun peşinden giden Anna var. Diğer yanda ise o kuralların içinde, onlara rağmen, anlamlı ve otantik bir yaşam kurmaya çalışan Levin. Kitap, bu iki yörüngenin, bu iki insanın kaderinin devasa çarpışması aslında. Biri yıkıma, diğeri ise sancılı bir inşaya doğru ilerliyor. Ve Tolstoy bize ilk sayfadan itibaren şunu soruyor: hangisi gerçek hayat? Tutku uğruna her şeyi yakmak mı, yoksa küllerin arasında sabırla bir şeyler yeşertmeye çalışmak mı? Tolstoy, yani Kont Lev Nikolayevich Tolstoy, yazdığı karakterler gibi çelişkilerle dolu bir adamdı. Kendi sınıfını, yani aristokrasiyi en sert şekilde eleştiren bir kont, varlıklı toprak sahibi ama köylü gibi yaşamak isteyen bir ahlakçı, inancını kaybetmiş ama hayatının sonuna kadar Tanrı'yı arayan bir ruh, Petersburg'un o şatafatlı salonlarını da, bir köy evinin basitliğini de biliyordu. Bu yüzden Anna Karenina onun için sadece bir kurgu değil, kendi hayatının merkezindeki çatışmaların edebiyata dökülmüş haliydi. Peki Anna'nın hikayesi neden bu kadar güçlü? Neden 150 yıl sonra bile bizi esir alıyor? Çünkü onun trajedisi, sadece yanlış adama aşık olması değil. Onun asıl trajedisi, toplum dediğimiz o görünmez ama, acımasız gücün doğasını keşfetmesi. Anna, tutkusunun peşinden giderken, toplumun pasif bir sahne dekoru olmadığını, aksine aktif, düşmanca ve organize bir karakter olduğunu fark eder. Bu sistemin kuralları vardır ve bu kurallar herkese eşit uygulanmaz. Vronsky, bir erkek olarak, bu yasadışı ilişkiden neredeyse hiç yara almadan sıyrılır. Kariyerine devam eder, arkadaşlarıyla ava çıkar, sosyal çevresinde kabul görmeye devam eder. Ama Anna, bir kadın ve bir anne olarak, sistematik bir şekilde toplumdan dışlanır, damgalanır ve adeta canlı canlı gömülür. Bunun en acımasız sahnesi, opera locasıdır. Anna, tüm cesaretini toplayıp sosyeteye geri dönmeye çalıştığında, bir insan olarak değil, bir teşhir nesnesi, ahlaki bir ibret vesikası olarak görülür. Her bakış bir taştır, her fısıltı bir bıçak. O an anlar ki, affedilmeyecektir. Çünkü o, toplumun en temel sözleşmelerinden birini ihlal etmiştir. Kadının ait olduğu yerin kocasının yanı olduğu gerçeğini. Zaten kocası Kareninin derdi de aşk ya da ihanet değildir. Onu asıl yıkan şey, karısının onu sevmemesi değil, bu durumun, dışarıya karşı ayıp olması itibarını zedelemesidir. Karenin için sadakat, sevgi, aile gibi kavramlar, kamuoyu nezdindeki imajını korumak için yönetilmesi gereken bürokratik maddelerden ibarettir. Anna'nın anladığı şey tam da budur. Bu sistemde tutkuya, bireysel mutluluğa ve özgür iradeye yer yoktur. Sadece rol yapmaya, ikiyüzlülüğe ve düzenin devamına yer vardır. Anna bu denklemi reddettiği an, kendi ölüm fermanını imzalamış olur. Peki bir insan bu boğucu sistemden kaçıp kendine otantik bir hayat kurabilir mi? İşte bu soru bizi, romanın diğer kutbuna, Konstantin Levin'e getiriyor. Levin, Tolstoy'un ruhani bir otobiyografisi gibidir. Şehrin yapay entelektüel sohbetlerinden, boş siyasi tartışmalarından, sahte nezaketinden tiksinir ve ait olduğu yere, yani toprağa döner. Çünkü şehirde her şey bir oyundur. Siyaset, kimin daha etkili görüneceği üzerine kurulu bir oyundur. Sanat, kimin daha kültürlü olduğunu ispatlama oyunudur. Hatta Levin'e göre aşk bile doğru kişiyi seçip sosyal statü kazanma oyununa dönüşmüştür. Levin ise gerçek olanı sahici olanı arar. Bu arayışın en somut, en lirik anları onun köylülerle birlikte tırpan salladığı sahnelerdir. O anlarda Levin, o kaygılı, entelektüel zihnini, benliğini unutur. Sadece ritim vardır, ter vardır, kolektif bir çaba ve doğayla bir olma hissi vardır. Orada, o tarlada, salondaki felsefe profesörlerinin asla cevaplayamadığı varoluşsal soruların cevabını bulur gibi olur. Anlam, büyük teorilerde ya da kitaplarda değil, bedensel eylemde doğayla kurulan dolaysız ilişkidedir. Levin,
çiftliğini modernleştirmeye çalışır, batılı tarım teorilerini okur ama anlar ki hiçbiri Rusya'nın ve Rus köylüsünün ruhuna uymamaktadır. Ve en sonunda aradığı o büyük anlamı, yine bir köylünün ağzından dökülen basit bir cümlede bulur. İnsan sadece karnı için değil, ruhu için yaşamalı. Levi'nin bütün o felsefi arayışı, bu basit, toprağa kök salmış bilgelikte çözülür. Anlam, kendini Tanrı, ya ve iyiliğe adamakta yatar, rasyonel bir fayda hesabında değil. Ama Tolstoy sadece toplumu ve bireyi mi karşılaştırıyor, yoksa daha derinde, insan ruhunun kendi içindeki savaşını mı anlatıyor? Romanın asıl dehası burada yatıyor. Hiçbir karakter basit birer sembol değil. Herkes kendi içinde bir savaş alanı, herkes kendi kendini kandırmanın bir ustası. Anna, Vronski'ye olan aşkının en başında bile, bilinçaltında bunun bir kötülük alameti olduğunu bilir ama bu hissi bastırır. İlişkileri başladığında hissettiği şey saf bir mutluluk değil, bir katilin cinayet sonrası cesedine bakarken hissettiği türden bir utanç ve tiksintidir. Kendini haklı çıkarmak için kocasının ne kadar ruhsuz ve kötü bir adam olduğuna dair bir anlatı inşa eder. Kocası Karen'in ise başlangıçta acıdığımız bir kurbandır. Ama sonra onun Hristiyan merhametini, Anna'yı cezalandırmak ve kendi gururunu kurtarmak için nasıl bir silaha dönüştürdüğünü dehşetle görürüz. Din, onun için bir teselli değil bir intikam aracı olur. Peki ya Vronski, o tutkunun peşindeki romantik kahraman mı? Asla. O, Anna'yı bir statü sembolü olarak görür. Elde edilmesi zor, prestijli bir kadın. Ve onu elde ettiğinde, bu avın heyecanı biter ve canı sıkılmaya başlar. Mutlak özgürlük, onu bir can sıkıntısı boşluğuna iter. Ve tabii ki, romanın açılışını yapan Stepan Oblonsky var, karısını aldatmış, yakalanmış ama sabah yüzünde, aptalca bir gülümsemeyle uyanıyor. Pişman değil, sadece yakalandığı için biraz rahatsız. Tolstoy bize şunu gösteriyor, en büyük ikiyüzlülük topluma karşı sergilediğimiz değil, kendi kendimize söylediğimiz yalanlardır. Hepimizin kalbinde kimsenin görmesini istemediğimiz gizli bir iskelet var ve biz o iskeleti saklamak için akıl almaz rasyonalizasyonlar inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Anna Karenina ölmeyi reddediyor. Çünkü bu kitap, 150 yıl önce yazılmış bir tarihi eser değil, bugünün insanının ruhuna tutulmuş bir ayna. Sosyal medyada herkesin mükemmel hayatlar, mükemmel ilişkiler sergilediği o parlak vitrinler, Anna'nın sosyetede ayakta kalmak için verdiği o çaresiz mücadeleden farklı mı? Herkesin birbirine gerçek benliğini pazarladığı, kurumsal hayattan kaçıp bir Ege kasabasında organik bir yaşam aradığı bu çağ, Levi'nin otantiklik arayışının bir yansıması değil mi? Birinin tek bir hatası yüzünden linç edildiği, kamuoyu önünde aşağılandığı o dijital arenalar, Anna'nın operada maruz kaldığı o acımasız toplu dışlamanın ta kendisi. Roman, toplumun bizi nasıl şekillendirdiğini, nasıl hapsettiğini ve nasıl ikiyüzlülüğe zorladığını gösteriyor. Ama en önemlisi, kendi psikolojimizin karmaşık ve karanlık dehlizlerini aydınlatıyor. Bize, sevgimizle nefretimizin, idealizmimizle bencilliğimizin, dürüstlüğümüzle kendi kendimizi kandırma kapasitemizin, aynı kalpte nasıl bir arada barınabildiğini gösteriyor. Tolstoy bize kolay cevaplar vermiyor. Aşkın hem hayat veren bir mucize, hem de yok eden bir felaket olabileceğini anlatıyor. Toplumun hem gerekli bir yapı, hem de ruhsuz bir hapishane olduğunu söylüyor. Ve anlamlı bir hayat arayışının, dışarıda değil, insanın kendi içinde verdiği bitmek bilmeyen, sancılı bir mücadele olduğunu hatırlatıyor. Anna Karenina, insanlık durumunun bir teşhisidir ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.